Tarih 3 Ocak 2026. Sabaha karşı saat 02:01 Venezuela'nın başkenti Caracas. Latin Amerika'nın kalbi. Şehrin güneybatısında rejimin kuş uçmaz kervan geçmez dediği o devasa kalenin Fuerte Tiona askeri üssünün üzerindeyiz. Burası Venezuela devletinin en mahrem, en girilmez noktasıydı. Ancak o gece o kalın duvarların ve ağır silahların hiçbir hükmü kalmadı. Uluslararası hukukun devlet egemenliği dediği, yani bir ülkenin sınırları içinde sadece o ülkenin sözü geçer ilkesi o gece fiilen yürürlükten kalktı. Sınır ihlal edilmiyor, doğrudan yok sayılıyordu. Ama önce şehir karanlığa gömüldü. Saat tam 01:47'de Caracas'ın ışıkları bir anda söndü. Elektrik şebekesi çöktü. Hastaneler, sokak lambaları, trafik ışıkları, her şey karanlık. Amerikan Başkanı Donald Trump ertesi gün verdiği açıklamada bu durumu sahip olduğumuz belirli bir uzmanlık diye tanımlayacaktı. Bilgilendiren kaynaklarsa gerçeği biliyordu. Bu bir siber saldırıydı. Amerika Birleşik Devletleri Siber Komutanlığı, Rus yapımı hava savunma sistemlerinin radarlarını kör etmekle kalmamış, bütün bir şehri şalteri indirir gibi karanlığa gömmüştü. 14 dakika sonra karanlığın içinden o ses geldi. 160 SOAR, yani Night Stalkers. Gece avcıları olarak bilinen Özel Kuvvetler Havacılık Birliği'nin helikopterleri Karayip Denizi üzerinde 30 metre yükseklikte deniz seviyesinde neredeyse yapışarak uçuyorlardı radarlardan kaçmak için. Gökyüzünde ise bir armada vardı. F-22 Raptor savaş uçakları, F-35 Lightning'ler, EA-18G Growler elektronik harp uçakları ve B-1 Lancer stratejik bombardıman uçakları. Toplam 150 uçak. Karayipler'de 20 farklı üs ve gemiden havalanmışlardı. USS Gerald R. Ford süper uçak gemisi Venezuela kıyılarının 200 mil açığında duruyordu. Amerika bu operasyon için bölgeye 15.000 asker yığmıştı. Bu rakam Küba füze krizinden bu yana Karayipler'de görülen en büyük asker konsantrasyonuydu. Aslında Pentagon bu baskını Noel gecesi yapmayı planlamıştı. Ancak o sırada Amerikan uçakları Nijerya'da IŞİD hedeflerini vurmakla meşguldü. Öncelik oraya verildi. Hava koşulları beklendi ve düğmeye basmak bugüne kaldı. Helikopterler Caracas'a yaklaştığında Venezuela hava savunması ateş açtı. Ama karşılık ezici oldu. Amerikan savaş uçakları hava savunma bataryalarını dakikalar içinde susturdu. Sadece başkanlık konutu vurulmadı. La Carlota askeri hava üssü, büyük iletişim merkezi Sarya ve Caracas'ın nefes borusu La Guaira limanı da kontrol altına alındı. Bir helikopter hafif hasar aldı ama göreve devam etti. Saat 02:01'de Delta Force operatörleri ve FBI ajanları Maduro'nun konutunun bahçesine indiler. O gece yaşanan şey haber bültenlerinde duyduğunuz basit bir kurtarma operasyonu ya da adaletin yerini bulması değildi. O gece 21. yüzyılın en büyük küresel soygununun ve aynı zamanda bir suç imparatorluğunun çöküşünün tek karelik fotoğrafı çekildi. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı yani Pentagon bu hamleye çok iddialı bir isim vermişti. Operation Absolute Resolve. Amerikan ordusunun varlığı efsanelere karışmış, en gizli, en ölümcül birliği olan Delta Force timleri egemen bir devletin yatak odasına Birleşmiş Milletler anlaşmalarını postallarıyla ezerek daldığında hedefleri sadece Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro değildi. Bakın, mesele hiçbir zaman sadece bir adam olamaz. Asıl hedef Venezuela'nın Orinoco Nehri havzasında yatan gezegenin en büyük enerji kasasının, yani 300 milyar varillik o kara servetin anahtarıydı. Maduro bu kasayı şahsi mülkü gibi kullanan bir çete reisiydi. Washington ise o kasayı kendi arka bahçesinde gören ve kilidi kırmak için yıllardır pusuya yatmış sabırlı bir avcıydı. O gece kapı kırıldı. İçerideki hırsız paketlendi. Ama kapıyı kıran güç içeriye adalet getirmek için değil, tapuyu devralmak için oradaydı. Peki bir devlet başkanı, yani bayrağı olan, ordusu olan, meclisi olan bir adam nasıl oldu da elleri plastik kelepçeyle bağlanıp bir torbacı gibi paketlenen bir suçluya dönüştü? Bu filmi en başa sarmak zorundayız. Tozlu ve kanlı bir geçmişe, çürümenin köklerine. Her şey bir lanetle başladı. Venezuela'nın laneti toprağın üstünde yaşayan neşeli insanlarında değil, o toprağın yüzlerce metre altında uyuyan siyah sıvıda saklıydı. Petrol. 20. yüzyılın başına gidelim. Amerikan kapitalizminin babası sayılan Rockefeller ailesinin kurduğu devasa şirket Standard Oil. Bu şirketin mühendisleri Venezuela'daki Maracaibo Gölü'ne ilk sondajı vurup o siyah altını fışkırttığında aslında ülkenin kaderini de mühürlemişlerdi. O günden sonra Venezuela, Washington için bir ülke değil, devasa bir benzin istasyonuydu. Caracas'taki yöneticilerse o istasyonun pompacıları. Sistem şuydu: petrolü ucuza ver, iktidarda kal.
Ama bu çark 1999 yılında Hugo Chavez adında bir yarbayın iktidara gelmesiyle tekledi. Chavez, yoksul halkın öfkesini arkasına almış bir halk kahramanıydı. Çıktı ve bu petrol Amerikalıların değil, sizindir dedi. Bu cümle Washington'da kırmızı alarmların çalmasına yetti. Fakat Chavez'in trajedisi, niyetin ne kadar iyi olursa olsun kurduğu sistemi üretim üzerine değil, varili o dönemde 100 dolara aşan petrolün getirdiği sıcak para sarhoşluğu üzerine inşa etmesiydi. Yani fabrika kurmadı, tarla ekmedi. Sadece petrolden gelen doları halka dağıttı. Ve Chavez 2013 yılında kanser olup ölüm döşeğindeyken temelleri çürük bu devasa binanın anahtarını herkesin basit bir otobüs şoförü sandığı o adama, Nicolas Maduro'ya teslim etti. Dünya, Nicolas Maduro'yu Caracas metrosunda direksiyon sallayan, sendika odalarında çay içen naif bir işçi temsilcisi olarak tanıdı. Halkın içinden gelen adam imajı çizildi. Bu mekanizmanın dünyaya yutturduğu en başarılı yalandı. Gerçek Maduro o otobüsün şoför koltuğunda yetişmedi. Gerçek Maduro 1980'lerin ortasında Küba'nın başkenti Havana'da Escuela de Formación Política, yani siyasi eğitim okulu sıralarında şekillenmişti. Burası öyle sıradan bir teorik eğitim kursu, bir üniversite falan değildi. Burası Soğuk Savaş'ın en sert yıllarında efsanevi Küba istihbaratı C2'nin Latin Amerika'ya ihraç edileceği profesyonel devrimci kadroları eğittiği bir laboratuvardı. Maduro orada ekonomi öğrenmedi. Orada rejim güvenliği nasıl sağlanır, karşı istihbarat nasıl yapılır, yani içerideki hain nasıl bulunur, toplum nasıl kontrol edilir ve sadakat nasıl yönetilir dersleri aldı. Hocaları Küba lideri Fidel Castro'nun en güvendiği istihbarat şefleriydi. Maduro'ya orada belletilen temel doktrin şuydu: İktidar halkın sevgisiyle korunmaz, istihbaratın korkusuyla ve ordunun midesiyle korunur. Yani orduyu aç bırakma, istihbaratı güçlü tut, gerisi önemli değil. Yıllar sonra Chavez öldüğünde Maduro'nun neden varis seçildiği çok daha net anlaşılacaktı. Chavez vitrindi, karizmaydı. Maduro ise Küba'nın Venezuela içindeki işletim sistemiydi. Havana, petrol musluğunun başına en sadık ve en kontrol edilebilir öğrencisini oturtmuştu. Maduro 2013'te koltuğa oturduğunda küresel piyasalar ona hoş geldin demedi. Petrol fiyatları bir anda çakıldı. Chavez'in petrol diplomasisi, yani petrol parasıyla dost kazanma devri bitti. Ülkenin kasasında döviz bitmiş, market rafları boşalmış, tuvalet kağıdından antibiyotiğe kadar her şey kara borsaya düşmüştü. Bu noktada bir devlet adamı iki şey yapabilirdi: ya kemer sıkıp acı reçeteyi uygulayacak, reform yapacak ve halkına dürüstçe hesap verecekti, ya da iktidarı kaybetmemek için devleti bir suç örgütüne dönüştürecekti. Maduro, Havana'daki hocalarının öğrettiği ikinci yolu seçti. Tam bu sırada Amerika Birleşik Devletleri avının zayıfladığını koklayan bir yırtıcı gibi hemen pozisyon aldı. Dönemin başkanı Obama yönetimi 2015'te imzaladığı bir başkanlık kararnamesiyle Venezuela'yı ABD ulusal güvenliğine yönelik olağan dışı tehdit ilan etti. Diplomaside bu cümlenin tercümesi şudur: seni boğmaya geliyorum. Ancak Washington'ın derdi Venezuela halkının demokrasisi, açlığı falan değildi. Asıl mesele Maduro'nun köşeye sıkıştıkça yüzünü Amerika'nın baş düşmanlarına, Pekin ve Moskova'ya dönmesiydi. Çin verdiği milyarlarca dolar borç karşılığında Venezuela petrolünü ipotek altına alıyor. Rusya, devlet şirketi Rosneft üzerinden enerji altyapısına yerleşiyordu. Amerika'nın meşhur Monroe doktrini vardır. 200 yıllık bu kural der ki, Amerika kıtası ABD'nin arka bahçesidir. Buraya dış güçler giremez. İşte Washington arka bahçesinde Çin ejderhasını ve Rus ayısını istemiyordu. Strateji kurtarmak değil, kontrolü geri almak üzerine kuruluyordu. Maduro Amerikan baskısını ensesinde hissettiğinde koltuğunu koruyacak tek gücün ordu olduğunu biliyordu. Eğer ordu arkasında durursa kimse onu deviremezdi. Ancak generaller huzursuzdu. Maaşlar erimişti. Darbe fısıltıları saray koridorlarında yankılanıyordu. Maduro tarihin en kirli anlaşmasını işte o an yaptı. Generalleri saraya topladı ve onlara kelimesine olmasa da manen şunu söyledi: bakın beyler, devletin kasasında size verecek kadar dolar kalmadı. Hazine tam takır. Ama size başka bir şey veriyorum. Size sınırları veriyorum. Limanları, havaalanlarını, gümrük kapılarını veriyorum. Kendi paranızı kendiniz kazanın. Bu ne demekti biliyor musunuz?
Bu Cartel de los Soles, yani Güneşler Karteli'nin doğum anıydı. İsim Venezuela generallerinin omuzlarındaki rütbe simgeleri olan güneşlerden geliyordu. Ama artık o güneşler ülkeyi aydınlatmıyor, uyuşturucu rotalarını parlatıyordu. Maduro, Venezuela Silahlı Kuvvetleri'ni anayasal, halkı koruyan bir kurumdan hiyerarşik bir suç örgütüne dönüştürdü. Komşu ülke Kolombiya'daki terör örgütleri FARC ve ELN ile masaya oturuldu. Anlaşma basitti. Kolombiya'nın kokaini Venezuela sınırından elini kolunu sallayarak girecek, Venezuela askeri üslerinde depolanacak ve devletin resmi uçaklarıyla dünyaya dağıtılacaktı. Generaller ton başına geçiş ücreti alarak zenginleşti. Bu Maduro için bir taşla iki kuştu. Hem orduyu zengin edip susturuyor hem de onlara suça bulaştırarak kendine mahkum ediyordu. Artık hepsi aynı suçun ortağıydı. Gemi batarsa hepsi boğulacak, hepsi Amerikan hapishanesini boylayacaktı. Bu ortaklığın en çarpıcı ve inkar edilemez kanıtı 10 Kasım 2015'te Haiti'de patladı. Amerikan Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi, yani meşhur DEA, başkent Port-au-Prince'te bir otele film gibi bir baskın düzenledi. Karşılarında iki korkmuş genç buldular. Efrain Campo Flores ve Frankie Francisco Flores. Bu çocuklar kimdi biliyor musunuz? Sıradan torbacılar değillerdi. Bunlar Maduro'nun eşi, yani Venezuela'nın First Lady'si Cilia Flores'in öz yeğenleriydi. Ceplerinde Venezuela devletinin verdiği diplomatik pasaportlar vardı. Pazarlık masasında konuştukları mal tam olarak 800 kilogram saf kokaindi. Ama asıl bomba şuydu. Gençler DEA ajanlarına malı Caracas'taki başkanlık filosunun kullandığı, yani bizzat devlet başkanının uçağının kalktığı rampa 4 kapısından devletin uçağıyla çıkaracaklarını anlatmışlardı. Saray artık sadece ülkeyi yönetmiyor, küresel uyuşturucu borsasında piyasa yapıcı, yani malı süren ana aktör rolünü oynuyordu. Devlet içinde mafya değil, mafyanın devleti olmuşlardı. Tüm bunlar olurken Venezuela halkı modern tarihin en büyük açlık krizlerinden biriyle boğuşuyordu. Enflasyon %100 değil, %1000 değil, %1 milyona koşuyordu. Para artık sayılmıyor, tartıyla harcandığı günler yaşanıyordu. İşte tam bu kaosun ortasında Maduro, dahiyane ve şeytani bir mekanizma daha icat etti. Adı CLAP. Görünürde bu, devletin yoksula dağıttığı, içinde pirinç, yağ, makarna olan bir gıda kolisiydi. Devlet halkına bakıyor deniyordu. Ama gerçekte bu koli hem bir sosyal kontrol silahı hem de devasa bir kara para aklama makinesiydi. Kontrol kısmı şuydu. Bu koliyi almak için Carnet de la Patria, yani vatan kartı çıkarmak zorundaydınız. Çinli teknoloji devi ZTE'nin kurduğu çipli sistemle devlet kimin kime oy verdiğini, hangi yardımı aldığını anlık izliyordu. Mesaj netti. Bana oy vermezsen sistem seni aç bırakır. İşin para kısmındaysa gölgedeki bir adam devreye giriyordu. Alex Saab. Kolombiyalı bu iş insanı Maduro'nun finansal beyni ve kara kutusuydu. Sistem basitti. Venezuela devleti Alex Saab'ın paravan şirketlerine gıda alımı için milyonlarca dolar ödüyordu. Saab'sa gidip Meksika'dan en kalitesiz, tarihi geçmiş, hatta bozuk gıdaları yok pahasına topluyor, devlete sanki birinci sınıf malmış gibi fahiş fiyattan fatura ediyordu. Meksika laboratuvarları o kutulardaki süt tozunun aslında süt bile olmadığını, kireçli bir nişasta karışımı olduğunu kanıtladı. Venezuela'nın çocukları kemikleri gelişsin diye o beyaz tozu içerken Alex Saab ve ortakları milyar dolarlık servetler inşa ediyordu. Peki bunca çalınan para nereye gidiyordu? İşte burada Caracas'ın o şizofrenik yüzüyle karşılaşıyoruz. Bir anda çöpten yemek toplayan öğretmenler varken şehrin Las Mercedes semtinde sanki bambaşka bir gezegende yaşanıyordu. Burası kara paranın betona ve lükse gömüldüğü yerdi. Halkın ilaca ulaşamadığı günlerde Las Mercedes'te son model Ferrari galerileri açılıyor, gökdelenlerin tepesindeki restoranlarda şampanyalar patlatılıyordu. Bu semt, Maduro'nun yarattığı yeni zengin sınıfın, yani Bolburges denilen o yozlaşmış elitlerin oyun alanıydı. Ülke fiilen dolara geçmişti ama o dolarlar sadece suç ortaklarının cebindeydi. Bu lüks balonun dışında kalanlar içinse tek bir seçenek vardı: kaçmak. Venezuela, modern tarihin en büyük göç dalgalarından birini yaşadı. Nüfusun 1/4, tam 7,7 milyon insan ülkeyi terk etti. Ama bu pasaport alıp uçağa binmek değildi. Bu, Kolombiya ile Panama arasındaki o ölümcül bataklık ormandan, Darien ormanından yürüyerek geçmekti. Çetelerin tecavüzüne uğrayan kadınlar, çamura saplanıp kalan yaşlılar ve anne kucağında açlıktan ölen bebekler. Maduro, Las Mercedes'te Wagyu eti yerken
Onun vatandaşı o ormanda hayatta kalabilmek için nehir suyu içiyordu. Bu kaçış rejimin başarısızlığından öte bizzat rejimin politikasıydı. Çünkü giden her muhalif onlar için daha az sorun demekti. Petrol bitti, gıda bitti, para bitti. Maduro'nun elinde satacak son bir koz kalmıştı. Toprağın altındaki kanlı metal. Altın. 2016 yılında Maduro, ülkenin güneyindeki devasa bir ormanlık alanı madencilik bölgesi olarak ilan etti. Ama burası uluslararası maden şirketlerine değil, sindikatos denilen silahlı çetelere ve gerillalara teslim edildi. Orman kanunu geçerliydi. Altını çıkarmak için siyanür yerine daha ucuz olan civa kullanıldı. Nehirler zehirlendi, yerli halklar katledildi. Çıkarılan bu kanlı altın Amerikan ambargosunu delmek için kullanıldı. Caracas'tan kalkan gizemli kargo uçakları mekik dokudu. Altın gidiyor, karşılığında nakit para ve o bozuk gıdalar geliyordu. Devletin suçla nasıl iç içe geçtiğini anlamak için madenlerden çıkıp hapishanelere bakmak yeterliydi. Venezuela'da hapishaneleri devlet değil, Pranes denilen çete liderleri yönetiyordu. En meşhuru Tocoron hapishanesiydi. Burası bir cezaevinden öte bir tatil köyüydü. İçinde yüzme havuzları, diskolar, hayvanat bahçesi, hatta bir banka şubesi bile vardı. Bütün bu krallığı yöneten örgütse trende Araguay'dı. Bu çete hapishane duvarlarını aşıp tüm Latin Amerika'ya yayılan bir suç ahtapotuna dönüştü. Bu hapishanenin elektriğini, suyunu ve güvenliğini bizzat devlet sağlıyordu. Neden? Çünkü Pranlar seçim zamanı mahkumları ve ailelerini Maduro'ya oy vermeye zorlayan en sadık milislerdi. Maduro halkın öfkesini bastırmak için korkuyu kurumsallaştırdı. Bunun sembolü El Helicoide binasıydı. Caracas'ın göbeğindeki bu fütüristik sarmal yapı Latin Amerika'nın en korkunç işkence merkezine, istihbarat servisi SEBI'nin karargahına dönüştü. İçeride La Tumba yani mezar denilen hücrelerde beyaz ışık işkencesi, elektrik ve cinsel şiddet sistematik bir devlet politikasıydı. Yoksul mahalleler içinse faiz timleri vardı. Halk onlara ölüm timleri diyordu. Yargısız infazlar o kadar sıradanlaştı ki sadece 2019'da 5000'den fazla insan bu timlerce etkisiz hale getirildi. Ancak her diktatörlük kendi sonunu getirecek bir hesap hatası yapar. Maduro'nun hatası 2024'te demokrasicilik oynamaya kalkmasıydı. Barbados Anlaşması'yla ABD'ye adil seçim sözü verdi. Planı muhalefeti bölüp yine kazanmaktı. Ama Maria Corina Machado faktörünü hesaba katmadı. Demir Lady lakaplı Machado, Venezuela muhalefetinin karizmatik ve uzlaşmaz figürüydü. Serbest piyasa ekonomisine inanan, elit bir aileden gelen ancak halkın dilini konuşmasını bilen bu kadın rejimin en büyük kabusuydu. Chavez döneminde bile onunla tartışmaktan çekinilirdi. Maduro ise onu doğrudan hedef aldı. Önce 15 yıllığına siyasetten men etti. Ama Machado teslim olmadı. Eğer kendisi aday olmazsa birisini işaret edecekti. Ve o kişi Edmundo González Urrutia oldu. Emekli bir diplomat. Sakin, ölçülü, tehditkar görünmeyen biri. Rejim onu küçümsedi ve bu onlar için büyük bir hata oldu. 28 Temmuz 2024 seçim gecesi sandıklar rejimin kafasına yıkıldı. Muhalefetin topladığı ıslak imzalı tutanaklar González'in %67 ile ezici bir farkla kazandığını gösteriyordu. Sokaklar coşkuyla doldu. İnsanlar yıllardır ilk kez umutla nefes aldı. Sonunda bitti diyorlardı. Ama gece yarısı mekanizmanın acil durum freni çekildi. Seçim konseyi başkanı ve Maduro'nun adamı Elvis Amoroso titreyen ellerle hiçbir kanıt, hiçbir veri göstermeden Maduro'nun kazandığını ilan etti. Bu seçim hilesinden öte apaçık bir darbeydi. Sonucun gasp edilmesiydi. Sokaklar öfkeyle doldu. Protestolar başladı. Güvenlik güçleri ateş açtı. Yüzlerce kişi tutuklandı, onlarcası öldü. Maria Corina Machado gizlenmek zorunda kaldı. Başına ödül konmuştu. Edmundo González ise İspanya'ya kaçtı. Ama o gitmeden önce Aralık ayında bir televizyon kanalına verdiği röportajda dikkat çekici bir şey söylemişti. Donald Trump'a minnettar olacağız demişti. Daha fazla baskıyı memnuniyetle karşılayacağız. Bu cümleler Washington'da not edildi. Donald Trump
20 Ocak 2025'te ikinci kez Beyaz Saray'a girdiğinde Venezuela onun gündeminin ilk sıralarındaydı. Seçim kampanyasında defalarca söylemişti. Maduro gidecek. Ama kimse bunu ciddiye almamıştı. Trump'ın söylemleri gösteriydi sanılıyordu. Ama Pentagon'da aylar önce başlayan bir hazırlık vardı. Özel Kuvvetler Komutanlığı, Maduro'nun Caracas'taki konutunun tam ölçekli bir maketini inşa etti. Delta Force operatörleri ve FBI özel ajanları bu makette haftalarca prova yaptılar. Her kapıyı, her koridoru, her muhtemel direniş noktasını ezberlediler. Operasyon dakika dakika, saniye saniye planlandı. Trump, Florida'daki malikanesinden operasyonu canlı izledi. Yanında Savunma Bakanı, Ulusal Güvenlik Danışmanı ve CIA direktörü vardı. Ekranlar drone kameralarından gelen görüntüleri gösteriyordu. 3 Ocak 2026 bir tesadüf değildi. Tam 36 yıl önce aynı gün ABD askerleri Panama'yı işgal etmiş ve diktatör Manuel Noriega'yı yakalamıştı. Trump tarihten mesaj gönderiyordu. Latin Amerika'da ABD'nin sözü geçer. Saat 02:01 Delta Force konutun bahçesine indiğinde direnişle karşılaşacaklarını sanıyorlardı. Ama olmadı. Maduro'nun güvenlik güçleri silahlarını bıraktı. Bazıları kaçtı, bazıları teslim oldu. Generaller çoktan CIA ile anlaşmayı yapmıştı. Miami'deki dondurulmuş hesapları karşılığında patronlarını satmışlardı. Operatörler içeri girdiğinde Maduro ve eşi Cilia Flores panik içinde bir odaya koşuyorlardı. Çelik takviyeli, kurşun geçirmez bir güvenli oda. Panic room. Kapı çok kalındı, çok ağırdı. Trump ertesi gün bunu anlatırken şöyle diyecekti. Kapıya ulaştı ama kapatamadı. Kapatmaya çalışırken yakalandı. Maduro'nun son anları tam bir trajedi sahnesi gibiydi. Elinde hiçbir silah yoktu. Karşı koymadı. Delta Force operatörleri ellerini arkadan plastik kelepçeyle bağladılar. FBI ajanları Miranda haklarını okudular. İngilizce. Maduro anlamamış olabilir ama fark etmezdi. Artık Venezuela devlet başkanı değil, federal bir sanıktı. Saat 04:29'da Maduro ve eşi Karayipler'de bekleyen USS Iwo Jima amfibi hücum gemisine helikopterlerle transfer edildiler. Sabah olduğunda geminin güvertesinde duran Maduro elleri kelepçeliydi. Gözleri boştu. O sabah Caracas sokaklarında tuhaf bir sessizlik vardı. İnsanlar pencerelerinden dışarı bakıyor, ne olduğunu anlamaya çalışıyorlardı. Elektrikler geri gelmişti ama şehir hala şoktaydı. Bazıları sevinçle sokağa döküldü. Sonunda gitti diye bağırdılar ama çoğu sadece bekledi. Çünkü deneyimler onlara öğretmişti ki her değişim yeni bir belirsizlik getirir. Dünya sabah haberleriyle uyandığında şok dalgası yayıldı. Bir anda Arjantin'in sağcı lideri Javier Milei vardı. Özgürlük nihayet geldi diyerek kutlama mesajı attı. Diğer yanda Kolombiya lideri Gustavo Petro, Latin Amerika'nın egemenliğine saldırı diyerek sınıra o 2200 kilometrelik hatta asker yığdı. Caracas'ta ise rejim tamamen teslim olmamıştı. Savunma Bakanı Vladimir Padrino López televizyona çıktı. Bize saldırdılar ama boyun eğmeyeceğiz. Bu tarihin en ağır saldırısıdır dedi ve orduyu alarma geçirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı sert bir açıklama yaptı. Bu Venezuela'ya karşı silahlı bir saldırı eylemidir. Egemenliğin çiğnenmesidir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi derhal toplanmalıdır. Moskova ABD Büyükelçisini çağırdı. Kremlin sözcüsü kabul edilemez dedi. Çin Dışişleri Bakanlığı uluslararası hukukun ihlali ifadesini kullandı. Pekin Venezuela'ya milyarlarca dolar yatırım yapmıştı. Şimdi o yatırımlar tehlikedeydi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı olayı kaygıyla izlediğini açıkladı. Ankara, Venezuela ile altın ticareti nedeniyle hassas bir pozisyondaydı. Ama Washington'la ilişkileri bozmak da istemiyordu. Daha sonra Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çok muallakta ortada bir açıklama yaptı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri uluslararası hukukun korunması çağrısı yaptı. Ama kimse dinlemedi. Birleşmiş Milletler bir kez daha hem çaresizliğini hem de işlevsizliğini gösterdi. İlginç olan Venezuela rejiminin kendi tepkisiydi. Dışişleri Bakanı Ivan Hill titrek bir sesle Maduro hala meşru başkanımızdır dedi. Başkan yardımcısı Delcy Rodriguez ise başkanımızın ve eşinin nerede olduğunu bilmiyoruz. Can güvenliği kanıtı istiyoruz açıklaması yaptı. Rejim liderini kaybetmişti ama hala inkardaydı. 4 Ocak sabahı Trump Beyaz Saray'dan bir basın toplantısı düzenledi. Yüzünde zafer ifadesi vardı. Nicolas Maduro bir canavardı.
yaptı. Halkını açlığa mahkum etti. Milyarlarca dolar çaldı. Uyuşturucu trafiğine karıştı. Şimdi New York'ta adaletin karşısında duracak. Ve ben size söz veriyorum, Venezuela halkı özgür olacak. Ama sonra şu cümleleri ekledi. Amerika Birleşik Devletleri Venezuela'yı geçici olarak yönetecek. Düzeni sağlayacağız. Ve o petrolü akıtacağız. Venezuela'nın zenginliği halkına geri dönecek. Bu cümleler dünyada şok etkisi yarattı. Geçici olarak yönetmek ne demekti? Amerika Venezuela'yı işgal mi ediyordu? Trump devam etti. Eğer Venezuela'daki diğer liderler akıllıysa teslim olurlar. Aksi takdirde ikinci ve çok daha büyük bir saldırı yapabiliriz. Bu bir tehditti. Mesaj netti. Kim baş kaldırırsa Maduro gibi o da paketlenir. Gazetecilerden biri sordu. Sayın Başkan, bu operasyonu kongreye danıştınız mı? Trump güldü. Bu bir tutuklama operasyonuydu. Biz suçluyu yakaladık. Kongre onayına gerek yok. Ama anayasa hukukçuları bunun tam bir safsata olduğunu biliyordu. 15 bin asker, 150 uçak, bir başkentin elektriğini kesmek bu bir tutuklama değil, bir işgaldi. Trump'ın bu hamlesi ABD içinde bile büyük bir tartışma yarattı. Demokrat senatörler operasyonu sert bir dille eleştirdi. Hukuk profesörleri Trump'ın hareketinin savaş yetkileri yasasını ihlal ettiğini söyledi. 1973 tarihli bu yasa başkanın kongre onayı olmadan 60 günden fazla askeri operasyon yapmasını yasaklıyordu. Ama Trump umursamadı. Maduro bir suçluydu. Onu adalete teslim ettik. Bu bir tutuklama operasyonuydu, savaş değil dedi. Bu argüman zayıftı ama önemli değildi. Çünkü Amerika'nın askeri gücü hukuki argümanlardan daha güçlüydü. Operasyon sonrası tüm gözler bir kişiye çevrildi. Maria Corina Machado, muhalefetin sembol ismi. Aylardır gizlenme halindeydi. Aralık ayında Trump'a minnettar olacağız demişti ama şimdi sessizdi. Sözcüsü gazetecilerin sorularına şu anda yorum yapamayız dedi. Aslında Machado Trump'ın askeri müdahalesini desteklemişti ama şimdi bu desteğin bedelini ödüyordu. Çünkü Venezuela halkının bir kısmı onu Amerikan işbirlikçisi olarak görmeye başlamıştı. Halk Maduro'dan nefret ediyordu ama yabancı bir gücün ülkeyi işgal etmesinden daha çok nefret ediyordu. Edmundo González ise İspanya'dan bir açıklama yaptı. Maduro'nun adalete teslim edilmesini destekliyoruz. Ancak Venezuela'nın egemenliği korunmalıdır. Bu çok diplomatik bir cümleydi. Aslında hiçbir şey söylemiyordu. Gerçek şuydu. Muhalefet ABD'nin askeri müdahalesini istiyordu ama şimdi bunun faturasını ödemeye hazır değildi. Maduro gitmişti ama yerine gelen özgürlük değil, başka bir egemenlik ihlaliydi. Operasyondan 48 saat sonra Caracas limanlarına ilk tankerler yanaştı. Yıllardır Venezuela topraklarından kovulmuş bu şirketler Venezuela petrolüne 20 yıldır hasret kalmıştı. Chavez onları kovmuştu. Maduro onları ambargo altında tutmuştu. Şimdi dönüyorlardı. Hem de zafer tacıyla. Venezuela'nın geleceği IMF borçlarına ve Amerikan şirketlerine ipotek edildi. Yeni yönetim kemer sıkma politikaları uygulayacağını açıkladı. Yani halkın zaten zor olan hayatı daha da zorlaşacaktı. Ama bu sefer sosyalizm maskesi değil, demokrasi maskesi takılacaktı. Pentagon sözcüsü gazetecilere şu açıklamayı yaptı. Amerikan askeri varlığı Venezuela'da istikrar sağlanana kadar devam edecek. Ne zaman sağlanacaktı bu istikrar? Cevap verilmedi. Irak'ta geçici olarak konuşlanan Amerikan askerleri 20 yıl boyunca orada kalmıştı. Venezuela'da ne kadar kalınacağını kimse bilmiyordu. Beyaz Saray yeni bir kararname yayınladı. Venezuela petrol gelirlerinin %60'ı yeniden yapılanma fonu adı altında Washington merkezli bir bankaya aktarılacaktı. Bu paranın nasıl kullanılacağına da Amerikan danışmanlar karar verecekti. Bugün Nicolas Maduro New York'ta Metropolitan Islah Evi'nde turuncu tulumlu bir mahkum olarak bekliyor. Eşi Celia Flores de yanı başındaki kadınlar koğuşunda. İkisi de uyuşturucu trafiği, kara para aklama ve insanlığa karşı suçlardan yargılanacak. Duruşmalar yapılmaya başlandı bile. Ama avukatları şimdiden argümanlarını hazırlıyor. Müvekkilimiz egemen bir devletin başkanıydı. Uluslararası hukuka aykırı şekilde kaçırıldı. Bu dava geçersizdir. Ama kimse bu argümanın işe yarayacağına inanmıyor. Çünkü tarih galipler tarafından yazılır. Ve Maduro kaybeden taraftaydı. Venezuela'da ise durum belirsiz. Yeni yönetim eski yönetimle aynı vaatleri veriyor. Bekleyin düzelecek. Güneşler karteli dağıldı. Bazı generaller tutuklandı. Bazıları kaçtı. Ama kimse onların Miami'deki hesaplarına ne olduğunu bilmiyor. CIA ile yaptıkları anlaşmalar gizli ve Alex Saab
rejimin kara kutusu. ABD onu yıllar önce yakalamış ancak 2023'te bir takasla 10 Amerikalı mahkum karşılığında serbest bırakmıştı. Saab Caracas'a bir kahraman gibi dönmüş, Maduro tarafından ödüllendirilmişti. Washington onu elinden kaçırmıştı. Ama 3 Ocak gecesi o hesap defteri yeniden açıldı. Delta Force timleri Fuerteventura'yı basarken Alex Saab'ı da unutmadı. Lüks konutunda pijamalarıyla ikinci kez paketlendi. Bu kez onu kurtaracak bir pazarlık masası yoktu. Mekanizma 3 yıl önce bıraktığı avını faiziyle geri almıştı. Özetle mekanizma aslında yok olmaz. Sadece el değiştirir. Dün o vananın başında Maduro ve çetesi vardı. Halka sosyalizm masalı anlatıp ceplerini dolduruyorlardı. Bugün o vananın başında küresel şirketler var. Halka demokrasi masalı anlatıp kaynakları sömürecekler. Nicolas Maduro suçluydu. Elleri kanlıydı. Halkını aç bıraktı. Orası kesin. Ama onu yargılaması gereken makam New York mahkemeleri değil, Caracas'taki mahkemeler olmalıydı. O hak, o son söz Venezuela halkından çalındı ve bu hikaye henüz bitmedi.